Burger King sadece bir fast food markası değil, aynı zamanda koca bir fuhuş çetesi, tecavüz destekçisi desem çok ilginç bir giriş yapmış olurum değil mi? O zaman anlatacaklarımı iyi dinleyin. Başlamadan sizlerden küçük bir ricam olacak. GZT ekibi hiç durmadan çalışmaya devam ediyor. 2 milyon abone olmamız için size de ihtiyacımız var. Teşekkürler. 2018'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'da Burger King sosyal medyada yayınladığı kampanyasıyla baltayı taşa vurmuştu. Söz konusu sosyal medya kampanyasında Burger King, Dünya Kupası'nda forma giyen oyunculardan hamile kalmaları halinde Rus kadınlarına ömür boyu hamburger ve yaklaşık 47 bin dolar ödül vaat ediyordu. Tepkiler karşısında reklam kampanyasını geri çekmek zorunda kalan Burger King'in yetkilileri, Rusya'daki ekibimizin başlattığı kırıcı reklam kampanyası için üzgünüz ifadelerini kullandı. Evet, kadınları resmen bir pazarlama aracı olarak kullandıkları bu reklam için sadece kırıcı ifadesini kullandılar. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya, olur arkadaşlar. Şimdi duyacaklarınız için kötü ifadesi bile eminim ki az kalacak. Sıradaki reklam Burger King Rusya'dan geliyor. Ekrana gelen fotoğraftaki kıza iyi bakın. 17 yaşında Rusya'da tecavüze uğrayan bir kızı bir alana bir bedava kampanyasında kullandılar. Çok alçakça değil mi? Kadınlar üzerinden yaptığı reklam bitmemiş Burger King'in. 2021 Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların yeri mutfaktır tweet'i atmış. Tabii ki gelen tepkiler sonrasında özrünü dilemeyi unutmamış. Marka günahlarında defalarca hata yapıp özür dileyen ama hiçbir zaman bundan ders çıkarmayan dev bir fast food şirketinin günahlarını konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Burger King, Matthew Burns ve damadı Katie Kramer tarafından 1953 yılında ilk olarak Insta Burger King adıyla kuruldu. Gerisini zaten biliyorsunuz. Şu anda dünyanın en büyük zincirlerinden, ama bizim ilgilendiğimiz kısım nasıl para kazandıkları veya nasıl devasa bir şirket haline geldikleri değil. Biz daha çok günahlarıyla ilgileneceğiz. Alman televizyon dizisi Tim Wolf'un İğrenme, Sömürü ve Skandallar başlıklı bölümünde gizli muhabirler Almanya'daki bir dizi Burger King restoranında çalıştı ve eski işçilerle röportajlar yaptı. Berlin'deki Burger King şubesinde gizli çalışan bir muhabir, tarihi geçmiş sos şişelerinin boşaltılmadan ve yıkanmadan yeni sosla doldurulduğunu tespit etti. Gizli muhabir son kullanma tarihi geçmiş bayat burger çöreklerinin de kısmen kızartılarak servis edildiğini, böylece müşterilerin fark etmediğini söyledi. Birkaç yıldır zincirde çalışan, ismi açıklanmayan eski bir Burger King çalışanı televizyon programına restorandaki taze ürünlerin son kullanma sürelerinin ürün tükenene kadar sürekli olarak ertelendiğini söyledi. Eski çalışan çoğu durumda personelin sigara içtikten, çöpü dışarı çıkardıktan ve hatta tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamadığını, kirli ellerle ve eldiven giymeden yemek hazırlamaya devam ettiğini söyledi. Yaşanılanların üzerine Burger King özür dileyerek 5 restoranı kapattığını açıkladı. Tabii hijyen skandallarının ardı arkası kesilmedi. Birçoğunuz duymuştur Burger King at eti kullanıyormuş iddiasını. İşte o iddiadan ibaret değil. Bunu kendileri açıkladı. Burger King uzun zamandır bu konudaki söylentileri ve suçlamaları kesin bir dille reddediyor ve iddiaların temeli olmadığını temin ediyordu. Ancak yapılan detaylı incelemelerden sonra fast food zinciri testlerin doğru olmadığını itiraf etti ve müşterilerinden özür diledi. Burger King, at etli hamburgerlerin İrlanda'da bulunan ve ABF Foods grubun şirketlerinden Silvecrest adlı bir imalat şirketinde üretildiğini açıkladı. Bu durumun kesinlikle kurallarına aykırı olduğunu vurgulayan Burger King, şirketle anlaşmalarını sona erdirdiğini duyurdu. Bu ilk vukuatları değildi tabii. Burger King 2013 yılında da İngiltere'de benzer bir olay yaşamış ve etlerine at eti karıştığını kabul etmişti. Tesco raflarında ortaya çıkan at eti skandalıyla Burger King'in İrlanda'da ürünlerine at eti karıştırdığını doğrulamıştı. Şirket bu skandalın ardından üretimini İrlanda'dan Almanya'ya ve İtalya'ya kaydırma kararı almıştı. Bu dev şirket siyasete hiç bulaşmadı dersem sakın bana inanmayın. Ona da burnunu soktular. Hatırlarsanız 2019 yılının başlarında Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde protestocuların ve aktivistlerin bazı sağcı siyasilere milkshake fırlattığı bir trend ortaya çıkmıştı. Birleşik Krallık'ta bu olay hem aşırı sağcı Tommy Robinson hem de Brexit Partisi lideri Nigel Farage'ın başına geldi. Bu olaylar yaşanırken McDonald's'ın bir şubesinin Edinburgh'da Nigel Farage'in mitinginin yapıldığı gün polisin milkshake ve dondurma satışını durdurma talebini kabul etmesinin ardından Burger King Twitter'da şu paylaşımı yaptı. Sevgili İskoçya halkı, tüm hafta sonu milkshake satıyoruz. İyi eğlenceler.
Reklam Standartları Kurumu'na göre 24 kişi siyasi figürlere karşı şiddeti teşvik ettiğini ileri sürerek tweet hakkında şikayette bulundu. Burger King ise bu kez geri adım atmayarak tweetin şaka amaçlı olduğu konusunda ısrar etti ve bir tweet daha yayınladı. Şiddeti asla onaylamayız ya da lezzetli milkshake'lerimizi ziyan etmeyiz. Şimdi de Birleşik Krallık'tan Avustralya'ya doğru yola çıkıyoruz ancak zamanı birazcık geri almamız gerekiyor. 1971'e götüreceğim sizi. Hikayemiz 1971 yılında Avustralya'da geçiyor. Bu bir pes ediş hikayesi. 1971 yılında Jack Covin adlı Kanadalı bir iş adamı Burger King'in Avustralya'daki ilk franchise'ını açmıştı. O yıllarda Burger King ismi Avustralya'da zaten ticari bir marka olduğu için Covin mağazasına popüler bir krep karışımı markasının aldığı Hungry Jack's ismini vermek zorunda kaldı. 10 yıl içinde Hungry Jack's Avustralya'nın 3 eyaletinde 26 restoran açarak Covin'i Avustralya fast food sektörünün ağır toplarından biri haline getirdi. Burger King, Covin'in başarısından kısa sürede rahatsız oldu ve iki taraf arasında ilişki bozulmaya başladı. 1993 yılında Burger King diğer franchise sahiplerinden Hungry Jack's mağazası satın aldı ve bunları Burger King adı altında yeniden markalaştırdı. Burger King daha sonra Covin'le olan franchising anlaşmasını feshetmeye çalıştı ve başarısız oldu. Ardından Avustralya'da kendi restoranlarını toplu olarak açarak Covin'i ortadan kaldırmaya çalıştı. Ancak Covin bunu durdurmak için harekete geçti. Burger King'i dava etti ve sonunda 45 milyon dolarlık bir tazminat kazandı. Burger King 2003 yılında pes ederek Covin'le olan ilişkisine son verdiğini açıkladı ve ardından Avustralya pazarındaki payını iş adamına bıraktı. 45 milyon dolar tazminat ödeyen ve Avustralya'daki tüm haklarını Jack Covin'e bırakan Burger King'i tam 14 yıl sonra bir başka skandal bekliyordu. Hikayemizin devamı için rotamızı tekrar Rusya'ya çeviriyoruz. Sizden şimdi bir şey isteyeceğim. Bir hamburgerle bir uyuşturucu kıyaslayın. Ne? Nasıl yani? Değil mi? Evet, bu koca şirket bunu da layığıyla yapmış, görevini yerine getirmiş. Fast foodların içinde bağımlılık yapıcı özelliklere sahip maddeler olduğu artık günümüzde yadsınamaz bir gerçek. Nature dergisinde bununla ilgili bir çalışma yayınlandı. Çalışmada 40 gün boyunca 3 grup laboratuvar faresi üzerinde çalışılıyor. Gruplardan birine düzenli olarak fare yemi verildi. İkinciye sosis, cheesecake, krema ve diğer şişmanlatıcı yüksek kalori yiyecekler verildi ama her gün yalnızca 1 saat süreyle. Üçüncü gruba ise günde 23 saate kadar sağlıksız yiyecekler yeme izni verildi. İnsan yemeğiyle tıka basa beslenen farelerin hızla obez hale geldiği görüldü. Ancak beyinlerinde de bir farklılık vardı. Araştırmacılar implante edilen beyin elektronlarını izleyerek 3. gruptaki farelerin yemeğin kendilerine verdiği zevke karşı yavaş yavaş bir tolerans geliştirdiklerini ve keyif almak için daha fazla yemek zorunda kaldıklarını buldu. Araştırmacılar ceza olarak farelerin ayaklarına elektrik şok uyguladığında ilk 2 gruptaki farelerin yemekten korkup kaçtıklarını ancak obez farelerin öylece durduğunu gördüler. Araştırmacı Kenny, dikkatleri yalnızca yiyecek tüketmeye odaklanmıştı diyor. Bunun uyuşturucu bağımlılığıyla aynı olduğunu, yemek yemeye devam etmek için cezayı görmezden geldiklerini belirtiyor. Dönelim Burger King reklamına. Rusya'da "Gelinciklerin zamanı geçti" sloganıyla yayınlanan Burger King reklam filmi birçok büyük televizyon kanalı tarafından yasaklanmıştı. Reklamda bir Whopper'ın bir haşhaşı parçaladığı gösteriliyor ve seslendirme yapılıyor. Bu bir haşhaş. Bir zamanlar popülerdi ama artık zamanı geçti. Whopper uyuşturucudan daha iyi olduğu için mi? Daha sonra televizyonlarda yasaklanan bu reklama internette de kısıtlama getiriliyor. Yani adeta benim hamburgerim uyuşturucudan daha bağımlı hale getiriyor demeye çalışmışlar. Tabi lezzetinden olmadığını cümle alem biliyor. BBC'de yayımlanan tüketici bilgilendirme programı Watch Dogs'un yaptırdığı testlerde McDonald's, Burger King ve KFC içeceklerinde koliforma rastlandı. Koliform ne mi? Dışkı bakterisi. Her zincirden 10'ar numune alarak yapılan testlerde Burger King'in 6 örneğinde koliform bulundu. Burger King tabii hemen bir açıklama yayınladı ve şunları söyledi: "Temizlik ve hijyen markamızın önceliğidir." Öncelik deyince de tabii Burger King. Peki başka nelere öncelik veriyor bu Burger King? İsrail askerlerinin beslenmesine çok öncelik veriyorlar. 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in saldırılarında Burger King, İsrail askerlerine binlerce yemek gönderdi ve şu açıklamalarda bulundu: "Ekiplerimiz kahramanlarımıza binlerce yemek bağışına devam etmek için gayretle çalışıyor." İsrail'in Filistin soykırımı devam ederken dikkatleri Türkiye'deki Burger King reklamları çekmişti. Yüzlerce çocuğu katleden İsrail askerlerine sınırsız yemek yardımında bulunan Burger King'in Türkiye şubesinde hamburger menüsü fotoğrafını görüyorsunuz. Menü afişindeki hamburgerde Filistin bayrağı renkleri kullanıldı. Ya yapma, bu kadar da komplo teorisi demeyin.
Hemen geriye sarıyoruz. Hikayenin başında bahsettiğim Rusya'daki Dünya Kupası'nda kadınların futbolculardan hamile kalmasını isteyen, reklamında tecavüze uğramış 16 yaşındaki çocuğun fotoğrafını kullanan bir firmadan her hareket beklenir. Öyle değil mi? Sizi bunca saydığım hijyen skandalları ile değil, vicdan skandallarıyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şu anda dünyanın en büyük zincirlerinden ama bizim ilgilendiğimiz kısım nasıl para kazandıkları veya nasıl devasa bir şirket haline geldikleri değil. Biz daha çok günahlarıyla ilgileneceğiz.